Dünyanın 7 harikası, insanlık tarihindeki olağanüstü başarıların ve muhteşem yapıların ölümsüz bir listesini oluşturur. Antik dünyadan modern çağa uzanan bu yapılar, insanın hayranlık uyandıran yaratıcılığını ve teknik ustalığını sergiler. Büyük tapınakların görkemli yapısı, Petra'nın kayalara oyulmuş şehri ve Taç Mahal'in aşkla inşa edilmiş zarafeti gibi, her biri, ziyaretçilerini büyüleyen ve tarihin derinliklerinde yer alan hikayelerle dolu, benzersiz yapılarla doludur. Bu 7 harika, dünyanın her köşesinden gelen ziyaretçileri, geçmişin ve insanlığın büyüklüğüne doğru bir yolculuğa çıkarır. Listenin 1. sırasında Çin Seddi yer almaktadır. Çin Seddi, insanlık tarihinin en etkileyici mühendislik başarılarından biri olarak kabul edilir. Asırlar boyunca inşa edilen bu görkemli yapı, dünya üzerindeki en büyük savunma sistemlerinden biri olarak önemli bir konuma sahiptir. Çin Seddi'nin inşası, M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe dayanmaktadır. Ancak en bilinen bölümleri M.Ö. 3. yüzyıldan M.Ö. 17. yüzyıla kadar olan dönemde inşa edilmiştir. Bu süre zarfında birçok Çin hanedanı Çin Seddi'nin yapımına katkıda bulunmuş ve genişletmiştir. Çin Seddi'nin inşası, tarih boyunca çeşitli Çin hükümdarları tarafından başlatılmış ve genişletilmiştir. Çin Seddi'nin temel amacı, kuzeyden gelen göçebe kavimlerin, özellikle Hun Türklerinin, Moğolların ve Mançuların baskınlarına karşı Çin İmparatorluğu'nun sınırlarını korumaktı. Seddin yapımı, imparatorluk sınırlarını güçlendirmek ve düşmanların ilerlemesini engellemek amacıyla stratejik noktalarda savunma hatları oluşturmayı hedeflemiştir. Ayrıca Çin Seddi, iç ticaret yollarını korumak ve vergi toplamak gibi ekonomik amaçlar için de kullanılmıştır. Bu savunma yapıları, askeri güvenliği sağlamanın yanı sıra Çin İmparatorluğu'nun iç kısımlarındaki şehirleri ve ticaret yollarını koruyarak ekonomik refahı desteklemiştir. Cengiz Han, 13. yüzyılın başlarında Çin İmparatorluğu'na bir dizi istila gerçekleştirmiştir. 1211 yılında Cengiz Han, Çin'in kuzeyindeki Jin hanedanını fethetmek için bir sefer başlatmıştır. Moğol orduları, Çin Seddi'nin kuzeyini aşarak ilerlemiş ve Jin hanedanını yenilgiye uğratmıştır. Çin Seddi'nin toplam uzunluğu, yaklaşık olarak 21.196 kilometre olarak ölçülmüştür. Farklı dönemlerde, farklı imparatorluklar tarafından inşa edilen duvarlar, Çin'in kuzey sınırlarını kapsayan geniş bir alana yayılmıştır. Seddin genişliği ve yüksekliği, bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, genellikle yaklaşık olarak 6 ila 7 metre yüksekliğinde ve 4 ila 5 metre genişliğindedir. Çin Seddi'nin inşasında genellikle taş, tuğla, kerpiç ve bazen de ahşap kullanılmıştır. Duvarın bir kısmı, doğal engelleri takip ederken, diğer kısımları da insan eliyle yapılmıştır. Yerel malzemeler ve iş gücü, genellikle inşaatta kullanılmıştır. İnşaat teknikleri arasında, duvarların yüksekliğini korumak için rampalar kullanılması, bataklık alanlarda temellerin güçlendirilmesi ve savunma kulelerinin stratejik olarak yerleştirilmesi gibi yöntemler bulunmaktadır. Çin Seddi, stratejik geçitler, kuleler ve gözetleme noktaları gibi birçok yapısal özellik içerir. Kuleler, askeri amaçlar için kullanılmıştır ve gözetleme noktaları, sınıra yaklaşan düşmanları izlemek için kullanılmıştır. Seddin inşa edildiği bölgelerin topografyası oldukça çeşitlidir. Dağlık arazilerden geçerken, düzlüklerin kenarından da geçer. Bu nedenle Çin Seddi'nin yapımı zorlu koşulları gerektirmiştir. Çin Seddi, sadece bir mühendislik harikası olmanın ötesinde, Çin kültürünün sembolü haline gelmiştir. Binlerce yıl boyunca, Çin'in birleştirici ve savunma amacıyla kullanılan bu yapı, dünya mirası olarak kabul edilmiş ve UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Ayrıca, turizm açısından da önemli bir yer tutmaktadır ve yılda milyonlarca ziyaretçi çekmektedir. Listenin 2. sırasında Petra Antik Kenti gelmektedir. Petra Antik Kenti, Ürdün'ün güneyinde, muhteşem kanyonlar arasında yer alan bir arkeolojik hazinedir. Kayalardan oyma yapıları, görkemli tapınakları ve eşsiz coğrafi konumuyla dünyanın en büyüleyici antik yerleşim yerlerinden biridir.
Petra'nın tam kuruluş tarihi net olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 4. yüzyılda Nebatiler tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Petra bölgesi, tarihi İpek yolunun önemli bir geçiş noktasıydı ve ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahipti. Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdikten sonra daha da zenginleşti ve imparatorluk ticaret ağının bir parçası haline geldi. Bu eşsiz bölge, 7. yüzyılda İslam'ın yayılmasıyla önemini yitirmeye başlamıştır. Daha sonra, 12. yüzyılda Haçlı Seferleri döneminde Petra'nın önemi bir kez daha artmıştır. Kanyonların arasında gizlenmiş olan Petra ve doğal kumtaşı kaya oluşumları üzerine kurulmuştur. Kent, çoğunlukla kaya oyma tekniğiyle yapılmıştır. Bu teknik, kayalara oyulmuş tapınaklar, mezarlar, saraylar ve diğer dini ve sivil yapıları içerir. En ünlü yapılardan biri, El Kazne veya Hazine olarak bilinen görkemli anıttır. Petra'da ayrıca geniş bir su kanalı sistemi de bulunmaktadır ki bu da kentin yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir unsurdur. Petra'nın su yönetimi oldukça dikkat çekicidir. Şehir, yağmur suyunu toplamak ve depolamak için sofistike su kanalları ve rezervuarlar kullanmıştır. Bu su sistemi, şehrin yaşamını sürdürmesine ve gelişmesine olanak sağlamıştır. Petra'nın mimarisi, Nebati kültürünün bir yansımasıdır. Nebatiler, Helenistik, Roma ve yerel Arap unsurlarını birleştirerek kendilerine özgü bir mimari tarz geliştirmişlerdir. Bu mimari tarzda kemerler, sütunlar, tapınaklar ve kaya mezarları gibi unsurlar önemlidir. Petra'nın en dikkat çekici yapılarından biri kaya mezarlarıdır. Bu mezarlar, kentin zengin ve güçlü ailelerine aittir ve birçoğu kumtaşından kayaların içine oyma tekniğiyle yapılmıştır. Tapınaklar da Petra'nın önemli mimari ögelerindendir ve kentte farklı tapınaklar bulunmaktadır. Bu bölge, ticaret yolları üzerinde yer aldığı için çeşitli kültürlerin etkileşimine sahne oldu. Helenistik, Roma ve Arap kültürleri Petra bölgesinde önemli izler bıraktı. Farklı mimari tarzlar, heykeller ve tapınaklar Petra'nın kültürel zenginliğini yansıtır. 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Bu antik kent, insanlığın tarihine ışık tutan birçok tarihi ve arkeolojik öneme sahiptir. Ayrıca, 2007 yılında düzenlenen bir oylama ile dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Bu durum, Petra'nın küresel çapta tanınan bir simge haline geldiğini göstermektedir. Listenin 3. sırasında Taç Mahal yer almaktadır. Taç Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, Yamuna Nehri'nin kıyısında yer alan, dünya mimarlık tarihinde eşsiz bir yere sahip bir yapıdır. Saf aşkın sembolü olarak kabul edilen bu muhteşem yapı, mimari zarafeti, estetiği ve sembolizmi ile dünyanın en etkileyici anıtlarından biridir. Taç Mahal, Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşi, Mümtaz Mahal'in anısına inşa edilmiştir. Mümtaz Mahal, 14. çocuğunu doğururken, doğum sırasında 38 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mümtaz Mahal, 1631 yılında vefat ettiğinde, Şah Cihan, onun anısına eşsiz bir anıt inşa etme kararı almıştır. İnşaatı 1632'de başlamış ve 1653'te tamamlanmıştır. Binlerce işçi, ustalar ve mimarlar Taç Mahal'in inşasında çalışmıştır. Taç Mahal, Babür mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Beyaz mermerden yapılmış olan yapı, karmaşık geometrik desenleri, zarif kubbesi ve süslü minareleriyle dikkat çeker. Geometrik düzenlemeler, İslam sanatının özelliklerini yansıtırken, Pers, Hint ve Orta Asya mimari unsurları da içerir. Taç Mahal, gün boyunca değişen ışık ve gölge oyunlarıyla sürekli olarak büyüleyici bir görünüm sunar. Bu yapı, kubbeli bir saray olarak inşa edilmiştir. Bir avlu etrafında simetrik olarak yerleştirilmiş binalardan oluşur. Ana yapı, dört tarafında yüksek minarelerle çevrili, büyük bir kubbeden oluşur. Yapının en belirgin özelliklerinden biri, yüksek kubbesidir. Bu yüksek kubbe, ince işçilikle işlenmiş, çeşitli desenler ve süslemelerle bezenmiştir. Taç Mahal'in dört köşesinde yükselen minareler, kubbe ile uyumlu bir simetri sağlar.
Minareler, yapıya dışarıdan bakıldığında, kubbeyle birlikte muhteşem bir görüntü oluşturur. Yapının önünde geniş bir bahçe ve çeşitli su yolları bulunur. Bahçe, yapıya gelen ziyaretçilere dinginlik ve güzellik hissi verir. Duvarlar, mermer üzerine incelikli telkari işlemeleriyle bezenmiştir. Mücevherlerle süslenmiş çeşitli motifler, kemerler ve yazılar da dikkat çeker. Yapının merkezinde, Mümtaz Mahal ve Şah Cihan'ın mezarlarının bulunduğu bir mezar odası yer alır. Mezarlar, ziyaretçiler için kapalıdır ve huzurlu bir atmosfer sunar. Taç Mahal, zaman içinde doğal afetlere, savaşlara ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığını kanıtlamıştır. Yapının temelleri sağlam bir şekilde yerleştirilmiş ve depremlere karşı dayanıklıdır. Ayrıca, çeşitli koruma ve restorasyon çalışmaları, Taç Mahal'in uzun süreli korunmasına yardımcı olmuştur. Taç Mahal, Hindistan'ın ulusal sembollerinden biri olarak kabul edilir ve Dünya Mirası olarak UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Ayrıca, dünya çapında romantizmin ve aşkın simgesi olarak tanınır. Her yıl binlerce ziyaretçi, Taç Mahal'in güzelliğini ve anlamını deneyimlemek için Agra'yı ziyaret eder. Listenin 4. sırasında Kurtarıcı İsa heykeli bulunmaktadır. Kurtarıcı İsa heykeli, dünyanın en tanınmış sembollerinden biri olan Rio de Janeiro'daki Corcovado Dağı'nda yükselen devasa bir heykeldir. İnşa edilişinden bu yana binlerce ziyaretçiyi etkilemiş ve Rio'nun simgelerinden biri haline gelmiştir. Kurtarıcı İsa heykelinin inşası 1922'de başlamış ve 1931'de tamamlanmıştır. 1920'lerin başlarında Brezilya hükümeti Rio de Janeiro'nun şehir silüetine dikkat çekici bir sembol eklemek istedi. Bu sembol, ülkenin kültürel ve dini kimliğini yansıtacak ve turizmi teşvik edecekti. Bu amaçla bir dizi fikir ve öneri değerlendirildi. 1921'de heykelin inşası için bir yarışma düzenlendi. Yarışmayı Brezilyalı mühendis Heitor da Silva Costa kazandı. Heykelin tasarımı Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından yapıldı. Heykelin inşası 1922 yılında başladı. İnşaat için Corcovado Dağı'nın zirvesi seçildi. Bu yüksek dağ, Tijuca Ulusal Parkı'nın bir parçasıdır ve Rio'nun merkezine hakim bir konumdadır. Heykelin inşası oldukça zorlu ve meşakkatli bir süreçti. Heykelin yapımında kullanılan malzeme genellikle çelik iskeletti. Heykelin ana yapısını oluşturmak için 635 ton çelik kullanıldı. Daha sonra çelik iskelet, beton ve doğal taşlarla kaplandı. İnşaat sırasında ekiplerin dağın tepesine malzeme ve ekipman taşımak için özel yollar ve vinçler inşa etmesi gerekiyordu. Bu durum, o zamanın teknolojik olanaklarına göre oldukça zorlu bir görevdi. Heykelin yapımında birçok işçi, mühendis ve sanatçı çalıştı. Heykelin inşası 9 yıl sürdü ve 1931 yılında tamamlandı. 12 Ekim 1931'de Kurtarıcı İsa'nın heykeli resmi olarak halka açıldı. Bugün Kurtarıcı İsa heykeli, Rio'nun en tanınmış simgelerinden biri olarak kabul edilir ve yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar. Heykel, Brezilya'nın ve dünya çapında Hristiyanlığın bir sembolüdür ve birçok insan için muazzam bir dini ve kültürel öneme sahiptir. Heykel, İsa'nın açık kollarıyla dünyayı selamladığı ikonik bir poza sahiptir. Estetik açıdan, heykelin sade ve etkileyici tasarımı, Brezilya'nın manzarasına hakim olan bir sembol haline gelmiştir. Kurtarıcı İsa heykeli, 30 metre yüksekliğe ve kollarının açıklığı 28 metre uzunluğa sahiptir. Heykelin iskeleti, 635 ton ağırlığında çelikten yapılmıştır. Dış yüzeyinde ise doğal taşlar ve beton kullanılmıştır. Heykelin inşası için mühendislik açısından önemli zorluklarla karşılaşılmıştır. Heykelin tepesine ulaşım zorluğu ve kaide üzerine yapılan destek sistemi gibi teknik zorluklar aşılmıştır. Ayrıca heykelin bakımı ve korunması da sürekli bir çaba gerektirmektedir. Rio'nun manzarasında belirgin bir şekilde yükselen heykel, şehrin kültürel kimliğinin bir parçasıdır.
Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir ve Rio'nun turizm ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Listenin 5. sırasında Chichén Itzá yer almaktadır. Chichén Itzá, Meksika'nın Yucatán Yarımadası'nda bulunan antik bir Maya şehri ve önemli bir arkeolojik alan olarak bilinir. Yucatán Yarımadası'nın kuzeyinde, modern Mérida şehrine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta konumlanmıştır. Chichén Itza'nın kökenleri, M.Ö. 400'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Şehrin altın çağı, 10. ve 11. yüzyıllarda yaşandı. Ancak, 12. yüzyılın sonlarına doğru, şehir siyasi istikrarsızlık ve saldırılarla karşı karşıya kaldı. Sonunda, 1400'lerin başlarında, Chichén Itza'nın nüfusu hızla azaldı ve şehir terk edildi. Bu dönemde, Chichén Itzá, ticaret merkezi, siyasi ve dini bir başkent olarak hizmet vermiştir. Maya kültüründe önemli bir rol oynayan bu şehir, döneminde önemli bilimsel ve dini merkezlerden biri haline gelmiştir. Chichén Itza'nın en dikkat çekici özelliği, astronomik bilgilere dayalı olarak inşa edilmiş mimari yapılarıdır. Özellikle, Kukulkan Piramidi adı verilen piramit, Güneş'in ve Ay'ın dönemlerine dayalı olarak düzenlenmiş ve özel anlarda, gölgelerin oluşturduğu fenomenlerle dikkat çekmiştir. Ekinoks olarak adlandırılan özel günlerde, piramidin merdivenlerindeki gölgelerin, yılan tanrısı Kukulkan'ın yürüyüşünü simgelediğine inanılır. Kukulkan piramidi, dört tarafı olan bir piramit şeklindedir ve her bir tarafı merdivenlerle çıkılan, birkaç katmana sahiptir. Her bir katman, Maya astronomisine göre, önemli tarihler ve olaylarla ilişkilendirilmiştir. Piramidin yüksekliği, yaklaşık 30 metre civarındadır ve 9 kademeli bir yapıya sahiptir. Her kademede bir platform bulunur ve en üstte tapınağa ulaşmak için, daha dik bir merdiven bulunur. Kukulkan piramidinin mimarisinde dikkat çeken özelliklerden biri, piramidin batıya bakan yönünde, dikkat çekici bir gölge oyunu yaratmasıdır. Her yılın ilkbahar ve sonbahar dönencelerinde, Mart ve Eylül eşit günlerinde, güneş ışınları, piramidin merdivenlerine düşer ve bir yılanın şeklini oluşturur. Bu olay, Kukulkan adı verilen Maya tanrısı ile ilişkilendirilmiştir ve büyük bir dini öneme sahiptir. Piramidin en üstünde, küçük bir tapınak bulunur. Bu tapınak, muhtemelen dini ritüeller ve ayinler için kullanılmıştır. Chichén Itza'daki oyun sahası, Mezoamerika'daki en büyük ve en iyi korunmuş oyun alanlarından biridir. Buradaki keşifler, Maya sporunun ve ritüellerinin nasıl yapıldığına dair önemli bilgiler sağlamıştır. Örneğin, oyun sahasının duvarlarında bulunan, oyuncuları betimleyen kabartmalar, oyunun nasıl oynandığı hakkında ipuçları sunar. Chichén Itza'da bulunan çukur, cenote, Maya dini ritüelleri için kullanılan, kutsal bir su kaynağıdır. Bu obrukların içinde yapılan arkeolojik kazılar, insan ve hayvan kurbanlarının bu su kaynağına sunulduğunu göstermiştir. Ayrıca, cenotenin dibinde bulunan arkeolojik kalıntılar, çeşitli dönemlerden gelen sunuların ve objelerin yanı sıra insan kalıntılarını da içerir. Chichén Itza'da bulunan bir diğer önemli yapı olan Tzompanti, Maya döneminde kullanılan bir kafatası rafıdır. Bu raflar, savaş esirlerinin veya kurbanların kafatası başlarını sergilemek için kullanılmıştır. Kazılar, Tzompanti'nin altında, insan kemiklerinin yanı sıra, heykellerin ve diğer objelerin bulunduğunu ortaya çıkardı. Chichén Itzá, 19. yüzyılda, Avrupalı arkeologlar tarafından keşfedildi ve daha sonra restore edilerek turizme açıldı. Arkeolojik kazılar, bölgenin zengin tarihini ve kültürel mirasını aydınlatmış ve Chichén Itza'nın, Maya uygarlığı için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. UNESCO, 1988 yılında Chichén Itzá bölgesini Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Her yıl, binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak, bu büyük ziyaretçi akını, yapıların aşınmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, koruma ve restorasyon çalışmaları, büyük önem taşımaktadır. Bölgenin korunması, gelecek nesiller için, Maya uygarlığının mirasını yaşatma açısından, kritik bir öneme sahiptir. Listenin 6. sırasında, Machu Picchu yer almaktadır.
Machu Picchu, Peru'nun Ant Dağları'nın eteklerinde 15. yüzyılda İnka İmparatorluğu tarafından inşa edilen gizemli bir antik şehirdir. Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilen Machu Picchu, sadece mimari zarafetiyle değil, aynı zamanda konumu ve tarihsel önemiyle de büyüleyicidir. Bu yapının tam amacı ve yapım tarihi bugün bir sır olarak kalmaktadır. Ancak genel olarak milattan sonra 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pachacuti tarafından bir kraliyet mülkü olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Şehir, İnka İmparatorluğu'nun zirve döneminde yaklaşık olarak milattan sonra 1450 civarında inşa edilmiştir. 1911 yılında Amerikalı arkeolog Hiram Bingham tarafından keşfedildi. Hiram Bingham, 1900'lerin başında Peru'da arkeolojik araştırmalar yapmak üzere bölgeye gelmişti. İnka kültürü ve İnka İmparatorluğu'nun izlerini araştırmak üzere çeşitli seferler düzenledi. Bingham, araştırmaları sırasında kaybolmuş bir İnka şehrini bulduğunu iddia etti ve bu keşif, Machu Picchu'nun dünya çapında tanınmasını sağladı. Şehrin en dikkat çekici özelliklerinden biri, taş işçiliğinin mükemmelliğidir. İnka mimarları, devasa taşları, mükemmel bir şekilde kesip bir araya getirerek, binlerce yıl boyunca ayakta kalacak yapılar inşa etmişlerdir. Taşlar, birbirine sıkıca oturtulmuş ve çoğunlukla harç kullanılmadan birleştirilmiştir. Machu Picchu'nun eteklerinde ve yamaçlarında, tarım için teraslar bulunur. Bu teraslar, suyun doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar ve yüksekli farklı alanlarda çeşitli bitkilerin yetişmesine imkan tanır. Yapı malzemesi olarak çoğunlukla granit ve andezit gibi doğal taşlar kullanılmıştır. Bu taşlar, bölgenin kaynaklarının yanı sıra nehrin kıyısındaki taş ocaklarından getirilmiştir. Machu Picchu'da yapılar, doğal araziye uyum sağlamak için dikkatle yerleştirilmiştir. Yapılar, dağ yamacına doğru yükselen teraslarda ve doğal yükseltilerde konumlandırılmıştır. Bu durum, hem yerleşimin güzelliğini arttırmış, hem de yapıların dayanıklılığını sağlamıştır. Bölgede bulunan yapılar arasında tapınaklar, saraylar, teraslar, depolar, çeşmeler ve tarım alanları bulunur. Bu yapılar, İnka kültüründe önemli işlevlere sahipti ve toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Şehrin mimarisi, suyun etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılar arasında suyun doğru şekilde taşınmasını sağlayan taş kanallar ve su temini için kullanılan çeşmeler bulunur. Bu alan, 2430 metrelik bir dağlık plato üzerine kurulmuştur ve Ant Dağları'nın muhteşem manzaralarına hakimdir. Bu konum, şehrin savunmasını kolaylaştırmış ve aynı zamanda tarım için verimli alanlar sağlamıştır. Yüksek rakımı nedeniyle Machu Picchu'nun iklimi de değişkendir. Sıcaklık, yağış ve güneş ışığı dalgalanmalarına uğrar. Bu izole edilmiş konumu, şehrin korunmasına ve keşfedilmesine katkıda bulunmuştur. Machu Picchu, İnka İmparatorluğu'nun zengin kültürel mirasının bir sembolü olarak kabul edilir. Antik şehir, İnka kültürünün mimari, mühendislik ve tarım becerilerinin mükemmel bir örneğini sunar. Ayrıca, İspanyol sömürgeciliği sırasında keşfedilmemiş olması nedeniyle, İnka kültürünün orijinal yapısını koruyan ender yerlerden biridir. Machu Picchu, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir, bu da çevresel etkilerin önlenmesi için koruma önlemlerinin alınmasını gerektirir. UNESCO ve Peru hükümeti, Machu Picchu'nun korunması ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi için çeşitli tedbirler almıştır. Listenin 7. sırasında İtalya'da bulunan Kolezyum yer almaktadır. Roma'nın sembolü haline gelen Kolezyum, antik dünyanın en büyük amfitiyatrolarından biri olarak bilinir. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan bu görkemli yapı, İmparator Vespasian döneminde, milattan sonra 70 ila 80 yılları arasında inşa edilmiştir. Kolezyum, hem mimari açıdan hem de tarihi önemiyle dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahiptir. İtalya'daki Kolezyum, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş olan muazzam bir yapıdır. Genellikle Flavius Amfitiyatrosu olarak da adlandırılır. Kolezyum, Roma'nın merkezindeki Antik Roma İmparatorluğu'nun en görkemli yapılarından biri olarak bilinir.
inşa süreci, Roma İmparatorluğu'nun zenginlik ve kaynaklarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Yapının inşası için büyük miktarlarda para, insan gücü ve malzeme harcanmıştır. İnşaat malzemeleri arasında özellikle Roma İmparatorluğu'nun fethettiği bölgelerden getirilen taşlar bulunmaktadır. Kolezyum, Roma'nın merkezinde, eski Nero Sarayı'nın yerinde inşa edilmiştir. Bu bölge, bir önceki İmparator Nero'nun saltanatı sırasında bir saray olarak inşa edilmişti, ancak Nero'nun ölümünden sonra bu alan yeniden düzenlenerek Kolezyum'a yer açılmıştır. İnşa sürecinde binlerce işçi çalışmıştır. Bu işçiler arasında savaş esirleri ve köleler de bulunmaktadır. İnşaat sırasında kullanılan teknikler arasında traverten taşı kesme, taş bloklarını taşıma ve inşaatın farklı aşamalarında destek sistemleri kullanma gibi yöntemler vardı. Kolezyumun tasarımı, dönemin ihtiyaçlarına ve yapıların yapılabilecek en büyük ve en gösterişli olmasına yönelik Roma mimarisinin özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının büyük çapı ve karmaşık mimarisi, o dönemdeki mühendislik ve mimari başarıların bir göstergesi olarak kabul edilir. Kolezyumun tamamlanması ve açılışı, milattan sonra 80 yılında İmparator Titus döneminde gerçekleşmiştir. Açılış törenleri 100 gün boyunca süren şaşalı etkinliklerle kutlanmıştır. Bu etkinliklerde gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan gösterileri, dramatik performanslar ve diğer çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Kolezyum, Roma halkına eğlence ve gösteri sunmak için kullanılan, görkemli bir amfiteyatro olarak inşa edilmiştir. Binlerce insan, Kolezyum'un tribünlerinde bu etkinlikleri izlemek için bir araya gelirdi. Yapı, dışarıdan 3 katlı ve içeriden ise dairesel bir plana sahiptir. Yaklaşık 50.000 ila 80.000 kişiyi alabilecek kapasitede olan Kolezyum, dönemin popüler eğlence etkinlikleri olan gladyatör dövüşleri, hayvan avı ve diğer şovlar için kullanılmıştır. Kolezyum, yaklaşık 189 metre uzunluğunda, 156 metre genişliğinde ve yaklaşık 48 metre yüksekliğindedir. Yapının dış cephesi, Roma döneminde yaygın olarak kullanılan beyaz traverten taşıyla kaplanmıştır. İç kısmında ise tuğla ve tüf taşı gibi malzemeler kullanılmıştır. Tipik bir amfiteyatro planına sahiptir. Dairesel bir şekilde tasarlanmıştır ve iç kısmında oval bir arenaya sahiptir. Tribünler, arenanın etrafında katlı bir şekilde yer almaktadır. Binanın iç kısmındaki tribünler, farklı sosyal sınıflardan insanları ağırlamak üzere kademeli olarak tasarlanmıştır. En üst seviyeler, genellikle sıradan halka ayrılmışken, en alt seviyeler, daha yüksek sosyal statüye sahip kişiler için ayrılmıştır. Kolezyumun etrafında bir dizi koridor ve giriş bulunmaktadır. Bu koridorlar, seyircilerin içeri giriş yapmasını ve çıkmasını sağlar. Alt kısmı, gladyatörlerin ve vahşi hayvanların beklediği bölmelerle doludur. Bu alanlar, arenaya çıkmadan önce, performansları için hazırlık yapmalarını sağlar. Yapının üst kısmı, bir çatı ile örtülü değildir. Bunun yerine, Kolezyumun ortasında bir açıklık bulunmaktadır ve eski zamanlarda, bir çeşit tentenin kurularak, etkinlikler sırasında seyircileri güneşten korunduğu düşünülmektedir. Dış cephesi, bir dizi sütun, kemerler ve heykellerle süslenmiştir. Bu dekoratif ögeler, yapıya estetik bir görünüm kazandırır ve Roma döneminin mimari tarzını yansıtır. Kolezyumun bu mimari özellikleri, Antik Roma İmparatorluğu'nun gücünü ve zenginliğini yansıtan, etkileyici bir yapı olarak günümüze kadar gelmiştir. Yapının mimari tasarımı, büyük kalabalıkları kontrol altında tutmak için etkili bir şekilde düşünülmüştür. Ayrıca, acil durumlar için tahliye planları ve giriş ve çıkışların kolaylıkla sağlanması gibi güvenlik önlemleri alınmıştır. Kolezyumun temeli oldukça sağlamdır ve toprağın taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak inşa edilmiştir. Büyük taş bloklarının altına ahşap kazıklar çakılarak temel sağlamlaştırılmıştır. Zemin ise arenanın altındaki savaşçıların ve hayvanların beklediği alanlarla doludur. O alanlar, arenanın üst kısmındaki etkinlikleri desteklemek için kullanılmıştır. Kolezyumun yapısal dayanıklılığını artırmak için, taş blokları birbirine bağlayan çelik veya demir bağlantı elemanları kullanılmıştır.
Bu bağlantılar, yapıyı sıkıca bir arada tutar ve depremlere karşı dayanıklılığı artırır. Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun zengin tarihini yansıtan bir sembol olmasının yanı sıra, dünya çapında popüler bir turistik bölge durumuna gelmiştir. Binlerce yıllık geçmişi boyunca çeşitli yenileme, onarım ve koruma çalışmaları yapılmıştır. Kolezyum, 1980 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.